Merhaba, iyi günler. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da yaşanan gerginliklere paralel olarak burada İsrail Devleti'nin uygulamalarına, yasaklarına ve Mescid-i Aksa'ya girmek isteyenlere yönelik baskılarına, saldırılarına tepki olarak dünya çapında ve Türkiye'de de bir takım gösteriler oluyor. İsrail'in protesto edilmesi anlamında. En son bugün 50 yaşın altındakilerin cuma namazına girmesine İsrail devleti izin vermedi ve gerginlikler bugün de sürüyor. Bu bağlamda dünyanın dört bir tarafında, İslam dünyasında tabii protestolar var ve bu protestolar Türkiye'de de yaşanıyor ve bu protestolar bir yerden sonra İsrail eleştirisiyle Yahudi karşıtı arasında gidip gelebiliyor. Bunu çok çarpıcı bir örneğin dün akşam yaşadık. Alperen Ocakları'ndan bir grup İstanbul'daki Neve Shalom sinagoguna gittiler. Orayı tekmelediler. Gerekçe Mescid-i Aksa'daki İsrail Devleti'nin uygulaması. Şimdi nereden bakarsanız bakın anlaşılmaz, yanlış ve ırkçı bir yaklaşım. Çünkü çok net bir şekilde Neve Shalom sinagoguyla İsrail'in bir alakası yok. Burası Osmanlı'dan beri var olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kullandığı bir ibadethane. Siz İsrail Devleti'nin yaptığı bir takım zulümleri, haksızlıkları protesto etmek için kendi vatandaşlarınızın ibadethanesinin önünde gövde gösterisi yapıyorsunuz. Bu bağlamda Yusuf Sarfati Amerika'da yaşayan bir akademisyen, siyaset bilimci, Türkiye Yahudisi çok çarpıcı bir tweet attı. Şöyle dedi, İsrail'i kınamak için sinagoga saldırmak, Suudi Arabistan'ı kınamak için camiye saldırmakla aynıdır ve bir ırkçılıktır dedi ki doğru söyledi. El Şark Forum'un araştırma direktörü Galip Dalay da bu konuda benzer bir şey söyledi ve şunu söyledi. Büyükelçilik ve başkonsolosluklar bu protestoların adresi olabilir ama sinagoglar olamaz. Bu ülkenin vatandaşına rehine muamelesi yapılamaz. Bu bir anlık bir olay değil, bir kere yaşanmış bir olay değil. Bu çok öteden beri Türkiye'de antisemitizm olarak da adlandırılan Yahudi düşmanlığının, Yahudi alettarlığı diye yumuşatalım, karşıtlığı diye bunun çok net bir tezahürü aslında. Yani şimdi şu anda biraz önce gördüğünüz görüntülerini bu kişilere sorarsanız Yahudi düşmanı değiller. Onlar Yahudiliğe değil, Siyonizme karşı olduklarını söyleyeceklerdir. Bu dünyanın dört bir tarafında antisemitiklerin büyük ölçüde kullandığı bir argüman. Ama burada baktığımız zaman İsrail Devleti'ne yönelik olduğu iddia edilen protestonun muhatabının doğrudan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve onların özgürce ibadet etmeleri için var olduğunu varsayacağımız bir ibadethane. Şimdi Neve Shalom zaten Türkiye'de öteden beri Türkiye'de Yahudiliğin en önde gelen kurumlarından birisi oldu ve bu yüzden de başına çok iş gelmiş bir sinagog. 6 Eylül 1986'da Filistinli bir takım saldırganlar sinagoga girerek çok büyük bir katliam gerçekleştirmişlerdi, bir terör saldırısı. Uzun bir süre sinagog kapalı kaldı ve güvenlik açısından yenilendi ve 20 Mayıs 87'de açıldı. Daha sonra 1 Mart 92'de bombalı saldırı yapıldı ama alınan önlemler nedeniyle etkisi olmadı. Ama 15 Kasım 2003'te sabah saat 9.14'te bir cumartesi günü tam ibadet zamanı ki 86 saldırısı da yine bir cumartesi sabahı ibadet sırasında yapılmıştı. El-Kaide'nin saldırısına, araçlı saldırısına, intihar saldırısına sahne oldu Neve Shalom. Sinagogun içerisinde bir şey olmadı ama dışında cemaat, Yahudi cemaatinden de kişilerin olduğu çok sayıda insan hayatını kaybetti. 2 dakika sonra da Şişli'deki Bet İsrail sinagoguna yine El-Kaide araçla saldırmıştı. Şimdi bunlar bu tür İsrail'i protesto etme gerekçesiyle sinagoglara yapılan saldırıların
doğrudan Yahudiliğe ve bir dine yönelik ve o dine inananlara yönelik saldırılar olduğu çok açık ve net. Bu hiçbir siyasi uygulama, İsrail Devleti'nin hiçbir siyasi uygulaması bu saldırıları meşrulaştıramaz. Bunu şöyle de daha net anlatabiliriz. İsrail Devleti'nin saldırılarını protesto etmek için İsrail'de bir sinagoga saldırmanız da aynı şekilde antisemitizmdir. Çünkü burada bir devlet politikalarını bir dine mal etmek. İsrail Devleti'nin böyle bir iddiası olabilir. İsrail Devleti kendisini Yahudi Devleti olarak tanımlıyor olabilir. Ama buna cevabı yine Yahudilerin ibadethanelerine yönelik olarak yaptığınız zaman da İsrail Devleti'nin çizdiği sınırlar içerisinde oluyorsunuz demektir. Şimdi Türkiye'de tarihine baktığımız zaman dünyada çok daha köklü ve Türkiye'nin de antisemitizmin çok ciddi bir şekilde varlığını görüyoruz. Bir Yahudi azınlığın olmasına rağmen Türkiye'de ve bu Yahudi azınlığın kimi zaman bir takım figürlerinin özellikle iş dünyasında öne çıkmasına rağmen Türkiye'de entegre olmuş olmalarına rağmen, büyük ölçüde entegre olmuş olmalarına rağmen Türkiye'de hala Yahudilere bir tür misafirmiş gibi, Kanuni döneminde olduğu gibi bir vatandaştan ziyade bir misafir muamelesi yapma yaklaşımı var. Bu tek başına antisemitizm olmaz tabii ki ama bu bile bir önyargılık, ayrımcılık olduğunu kabul etmek lazım. Ama çok daha köklü ideolojik anlamda bir antisemitizm bu topraklarda hep varlığını gösterdi. Uzun bir süre Türk sağında bunun yaşandığını gördük. Milliyetçi sağda, hatta İkinci Dünya Savaşı sırasında, yani o dönemde Hitler Almanya'ya tahakküm ettiği zaman ve bir Yahudi alettarlığını yaptığı zaman Türkiye'de de belli çevrelerde bunun yansıması olduğunu biliyoruz. Daha sonra İslami çevrelerde, İslami grupların içerisinde de bu tür antisemitik görüşlerin kendini gösterdiğini, yaklaşımların gösterdiğini biliyoruz. Ama sadece sağla sınırlı değil, solun da kendini solda tanımlayan bazı kişi ve çevrelerin de özellikle son yıllarda antisemitik çıkışlar yaptığını görüyoruz. Burada da genellikle sabotajcılık üzerinden bu yapıldı. Nedense son dönemde biraz unutuldu ama bir dönemler Türkiye'de 2000'li yılların başlarında özellikle ve ortalarına kadar sabotajcılık bayağı bir Türkiye'de kendini kanıtlayamamış sol iddialı bir takım insanların jimnastiği haline geldi. Listeler yayınlandı, kitaplar basıldı, herkes bir şekilde sabotajist ilan edildi ve bunların bir takım gizli planları olduğu vesaire söylendi. Sabotajcılık tabii ki Yahudilik içerisinden çıkmış olan bir sekt olarak farklı bir özelliği var ama genellikle sabotajcılık üzerine yapılanlar Yahudilikle bir şekilde eş tutuldu. Büyük ölçüde eş tutuldu ve dolayısıyla sabotajcılığa karşı yapılanları da bir antisemitizm ve dolayısıyla ırkçılık olarak çok kolaylıkla tanımlayabiliriz. Böyle bir kolektif bir ırkçılık söz konusu Türkiye'de. Dönem dönem depreşiyor. İsrail Devleti'nin Filistinlilere yönelik zulümleri bunları çok fazla tetikliyor. Ama şu anda da mesela bugünlerde de bunu yaşıyoruz. Şimdi sorun şu. Şu anda Türkiye bir süredir uzun bir aradan sonra İsrail Devleti ile ilişkilerini normalleştirmeye başladı. Karşılıklı olarak büyükelçiler atandı, yollandı ve özellikle enerji alanında çok ciddi işbirliklerine gidiliyor. Daha geçen günlerde Berat Albayrak'ın İsrail Enerji Bakanı ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları çıktı. Bir takım boru hatları vesaire bayağı bir işbirliği söz konusu. Türkiye ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkiler de gelişecek ve siyasi anlamda da diplomatik ilişkiler de tekrar güçleniyor. Bu kesinlikle iyi bir şey. Daha önceki dönemde yaşananlar sorunluydu. One Minute'le beraber başlayan o süreç Türkiye için çok sorunlu bir süreçti. Ama o dönemde One Minute olayı ve sonrasını eleştirmeye kalktığınız zaman
Türkiye'de, ki benim başıma geldiği için biliyorum, gerçekten çok riskli bir şeydi. Genellikle büyük bir mutabakat oluşmuştu Van Münih'in ardından ve Cumhurbaşkanı, ki o tarihte Cumhurbaşkanı değildi, Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı uzun bir süre bu Van Münih ve İsrail'le olan bu gerginliğin siyasi şeyini Türkiye'de hem Türk kamuoyunda hem de İslam dünyasında, özellikle Arap kamuoyunun nezdinde de bayağı bir bundan istifade etmişti. Daha sonra Mavi Marmara olayı yaşandı. Burada da İsrail Devleti'nin Mavi Marmara gemisine saldırıp orada bir katliam gerçekleştirmesi üzerinden tekrar bu yürüdü ve bu anlamda da çok büyük çaplı gösterilere tanık olundu Türkiye ve birdenbire bütün bunlar olmamış gibi yeni bir döneme girildi. Zararın neresinden dönülse kârdır diyerek bu normalleşmenin olumlu olduğunun altını tekrar bir kere daha çizmek istiyorum. Ancak şunu özellikle vurgulamak lazım. Bu dönemlerde Van Münih'te ve sonrasında çok net pozisyonlar alan yani ve aşırı ölçüde İsrail devletiyle bir hesaplaşma içerisine, meydan okuyuş içerisine giren siyasi iktidarın şu son dönemde bu Mescid-i Aksa olayında genellikle çok daha alt düzeyde tepkiler gösterdiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı ile telefonla görüştü. Yapılan açıklama Abbas'la görüştü. Bunun İsrail devletinin uygulamalarını kabul edilemez olduğunu söyledi vesaire. Ve bir diplomatik dili kullanıyor. Bu da normal olan da budur. Ancak sokağa taşan dilin bu diplomasinin çok ötesinde olduğunu görüyoruz ve bu sokağa taşmada da siyasi iktidarın belli bir toleransı olduğunu görüyoruz. Burada bir çelişkili bir durum var. Sonuç olarak tabii ki İsrail devletini protesto etmek, Mescid-i Aksa'da ve Filistinlilerin yanında yer almak doğru bir şeydir. Bu anlamda sonuna kadar doğru bir şeydir. Ancak bunun Yahudi alettarlığına çok kolay geçtiği ya da bu gösterilerin antisemitik kişi ve çevreler tarafından kontrol edilebileceği ve kimi durumlarda da edildiği, dün akşamki Neve Shalom olayında olduğu gibi de bir realite. Buna karşı da bir duruşun sergilenmesi gerekiyor. Devletten bu duruşu beklemek çok saflık olabilir. Onun için sivil toplumun, vatandaşların, bireylerin, kanaat önderlerinin bu konuda çok net bir duruş sergilemesi gerekiyor. İsrail devletini eleştirmekle, onu protesto etmekle, Yahudiliği hedef göstermek ve Yahudileri hedef göstermek, ki bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmasalar da hiç fark etmez. Ama vatandaş olduklarını da özellikle hatırlatmakta yarar var. Yahudiliğin ve Yahudilerin hedef gösterilmesinin bir ırkçılık olduğunu çok net bir şekilde vurgulamak gerekiyor. Yani hiçbir zulüm, İsrail devletinin yaptığı hiçbir yanlış uygulama, uyguladığı hiçbir katliam, Yahudi alettarlığını, Yahudi düşmanlığını, dolayısıyla antisemitizmi meşru kılmaz. Ona zemin hazırlıyor olabilir ama önemli olan hazırlanan zemine rağmen böyle bir duruşu sergilememektir. Tabii burada bir hususu tekrar altını çizmek lazım. Alperen Ocakları denen yapı nedense Türkiye'de böyle olur olmaz zamanlarda böyle çıkışlar yapıyor. LGBT'yi onur yürüyüşünde de yaptılar. Daha önce Karadeniz'de bir takım insan hakları ihlallerini protesto edenlere karşı yaptıklarını biliyoruz. Onların da böyle her durumda böyle kendilerini ortaya atmalarını ve rol çalmalarının da bir altını kalın bir şekilde çizmekte yarar var. Evet, toparlayacak olursak, çok söyledim, bir daha söylüyorum. Yahudi düşmanlığı ırkçılıktır. Çok net. Ayıp bir şeydir, utanılacak bir şeydir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Yahudi düşmanlığından, her türlü dine düşmanlıktan ama en popüleri olan Yahudi düşmanlığından uzak durmalarının Türkiye içinde çok hayırlı olduğunu, özellikle doğru bir şey olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir not düşeyim. Haftaya pazartesi saat 12'de
Bu konuların Türkiye'deki en önde gelen uzman isimlerinden Rıfat Bali ile Türkiye'de Yahudi düşmanlığının tarihini konuşacağım. İlgili olanlara şimdiden bunu duyurmak isterim. Pazartesi günü saat 12'de Rıfat Bali ile burada Yahudi düşmanlığını Türkiye'de tarihini örnekleriyle ele alacağız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.